Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yine Truck Simulator Ultimate'deyiz. En son güncellemeyle biliyorsunuz Mercedes Actros L'nin 3 tane modeli gelmişti. 1848'di yanlış hatırlamıyorsam. 1851 ve 1853 vardı. İlk 1853 çektik, sonra onun en düşük kabinini çektik. Bir de bu ara kabin vardı. Bunu çekmeyecektim aslında da. Hadi dedim ikisini çektim. Bu da yazık yavrum, boynu bükük kalmasın diye. Hadi dedim bunu da çekeyim. Yine bir ağır yükümüz olacak. Rüzgar gülü kanadı taşıyacağız. Yine bir eskort eşliğimiz olacak. Yine inşallah eskort bize problem yaratmaz. Geçenki çektiğimiz bölümde eskort biliyorsunuz tam park halindeyken içimizden geçti gitti, bizi yamulttu attı. İnşallah yine öyle bir problem yaşatmaz bize. Hemen şöyle yükümüzü alalım. Aracımız daha önceden gösterdiğim iki modelin birebir aynısı. Sadece bu en yüksek versiyonundan motor olarak, beygir olarak birazcık düşük. Onun dışında her şey aynı. Kabin yüksekliğine kadar her şey aynı. Bir önceki çektiğimiz düşük kabinde. Bu yine yüksek kabin. Hemen dorsemizi alalım. Tak yavrum dorseyi. Evet, hazırız. Vay, dorse kontrolü bizdeymiş. Böyle gördüğünüz gibi dorsenin lastiklerini kontrol edebiliyoruz şu şekilde. Böyle yanlaya götürebiliyoruz istersek. İyi, bu güzel bir şey. Dönüşlerde bizi kurtarabiliyor. Allah. Kafadan girdik. Şu dörtlerimizi bir kapatalım. Klimamız da kapalıymış. Dur, klimamızı da açalım ya. Tamamdır. Şimdi şöyle sağa döneceğiz. Şöyle yapalım. Şimdi dorseyi bu şekilde çevirirsek dorse bize sıkıntı yaşatır. O yüzden şöyle. Hop. Tam tersi. Pardon. Şöyle olacak. Düz devam edin. Şimdi şöyle yapıp Allah. Birazcık kaldırma çıkarttık. Yapacak bir şey yok. Kaldırma çıkınca çok zor döndürmesi. Biz en iyisi şöyle düz devam edelim. Tamamdır. Yollar da zaten polisler tarafından kapatılmış. Normal yolumuza çıkalım. Çok bugün niyeyse bir kasma var. Bende de bir kasma var. Geçen yorumlara yazan arkadaşlarımız olmuş. Son güncellemeden sonra çok fazla kasma oluyor diye. Bende yoktu. Videoları biliyorsunuz. 2 tane video çektik. Hiç öyle kasma masma yoktu. Ama bugün niyeyse bende de bir kasma var. Şu mini aynamızı da açalım. Ama oyunun menüsünde de vardı bende kasma. Sadece oyun içi değil. Belki benim kullandığım emülatörle alakalı olabilir. Emülatör kasıyor olabilir. Emülatörlere belli olmuyor. Emülatörlere çok güvenmemek gerekiyor. Her an ne yapacakları pek belli olmayabiliyor emülatörlerin çünkü. Geçen gün bilgisayar mavi ekran verdi mesela. Otobüs simülatörü çekerken. Biliyorsunuz videoyu böyle kırpık kırpık yaptık. Videoya normal güneşli başlayıp sisli havada bitirmiştik. Mecburen. Escort ne durumda? Abi çok yapışık geliyor ya, baksana. Çok arkamıza yapışık geliyor eskortlar. Dorseyi anlatayım biraz şöyle. Hop. yan.
Bariyerlere sürtebiliyor. Öyle bir durumda. Açın bakalım dayılar. Şimdiden başlayayım selektör yapmaya. Anca çekilirsiniz. Sen de çekil. Arkadaş sol şeridi kapatıp gitmek nedir ya? Kaç kenara. Bak çekilmiyor da niye? Çünkü yol daralıyor. Bak şimdi yanımdaki kesin bana çarpacak. Bak. Çarptı. Demiştim. Kesin çarpacak diye. O dağların arasından. Yükü çarpmayalım tabi de. Aha. Aha. Dedim bir an oyun gidiyor herhalde. İlginç ya, böyle olmazdı bende. Emülatörün güncellemesi mi vardı acaba diyeceğim ama güncelleme olsa ilk açılışta gösteriyor, uyarısını veriyor, güncelleme ile alakalı bilgi veriyor. Güncellemek istiyorsan güncelle diyorsun, güncelliyor, geçiyor. Hiç öyle bir uyarı da vermedi. Seni geçebilir miyiz ki ya? Vallahi geçiyoruz ama birazcık tehlikeli, riskli bir geçiş yaptık. Escort da benimle beraber geliyor yalnız ha. Hiç affetmiyor. Direkt 0'a 0 yapışık geliyor arkamdan. Evet, yine uzun yük ve yoğun viraj. Geçenki videoda da Allah Allah makaslı tır. Vallahi makaslı tır. Eyvah eyvah. Dorse'den destek aldım biraz, Dorse tekerleklerinden dönüşte. Arkadan ittiriyor ya, yokuş aşağı, vallahi bizi mahvetti ha. Makaslıyı verdi. Bu tarz yüklere 6x2 falan yapmak lazım ya. Ama bu Actros L modellerinin 6x2'si yok oyunda henüz. Belki ileride gelir ama şu an için yok. Genişten alayım. Mümkün olduğu süreçte en azından. Hazır yol boşken. Bakalım bu sefer park halinde eskort araç bize yine girecek mi arkadan? Arkadan mı değil, yandan girdi ya geçen. Evet, sürükledi götürdü bizi. Sonra yok oldu gitti.
Ben birazcık ortalayarak gidiyorum şeride. Yoksa buralar çift şerit ama çok dar. Ya sol bariyere ya sağda. Gerçi sağda şey var. Emniyet şeridi var ama. Sağdakiler çok yavaş gidiyor. Soldaki de yavaş gidiyor arkadaş. Onlarla aynı hızda gidiyordu. O da ayrı bir dert. Başımıza. Yanlatayım mı? Yanlatayım mı? Öyle. Yandan yandan, yandan yandan. Dönüş var. Aman dayı. Aman, aha oyun kastı yine. Evet gitti arkadaşlar, yine gitti. Evet arkadaşlar, oyuna neyle başladık neyle bitiriyoruz. Maalesef oyun kaldığımız yerden devam etmedi. Yeniden açtım oyunu. Ama mevcut işe devam ettiği bir seçenek gelmedi. Yani gördüğünüz gibi aynı yükü de bulamadığım için. Zaten 120 kilometrelik falan bir yolumuz kalmıştı. Yine ağır yük buldum. 120 kilometre civarında teslimatı. Bununla başlayacağız. Şöyle hemen Borusan'dan çıkıyormuşuz. Borusan'dan çıkıp rotamıza devam edeceğiz. Şöyle tabii trafiği de birazcık kilitledik ama yapacak bir şey yok. Geldiler, çarptılar çünkü ona, sağ olsunlar. Rüzgar gülü kanadı taşırken bir anda yük değiştirip lokomotif taşımaya başladık. Haydi. Oğlum geçmedim ki ya. Tam sınırda durmuştum ya. Yedik cezayı. Neyse, yapacak bir şey yok. Yine ağır yük. Eskortumuz var. 120 kilometrede yolumuz var. Aynı kalan rotamız gibi. Devam et demedi yani, devam edecektim. Otobüste geçen gün devam et diye seçenek çıktı. Yine bu arada mavi ekran hatası verdi. Muhtemelen Nox Player bir yerde bir hata verdiriyor Windows'a. Önceden olmuyordu hiç ama şimdi niyeyse böyle bir hata verdiriyor. Geçen otobüs videosunda da oldu çünkü. Tır videosunda olmadı, otobüs videosunda oldu ilginç bir şekilde. İnşallah sağ salim videoyu bitirebiliriz yine. Gerçi geçen sefer ilk mavi ekran hatasını verdi. Tır videosunu ben yanlış hatırlamıyorsam sonra çektim. Truck simülatörü sonra çektim. Sonra hata vermedi. Bak şu anda o kasma yok mesela. İlk baştaki kasma şu an yok mesela. Demek ki emülatörde bir sıkıntı var. Bir problem var yani. Bir güncellemelerine bakmak lazım. Ama dediğim gibi güncelleme yok yani, olsa ilk açılışta normalde gösterirdi. Ben yine de bir kontrol ederim videodan sonra. Yani hiç yük taşımamışız gibi oldu. Araç hiç kirlenmemiş mesela. Normal araç kirleniyor. Yük taşıdıktan sonra aracı yıkamak gerekiyor. Yıkamasan da kirli araçla başlıyorsun işe. Ama sanki hiç yol yapmamışız gibi. Araç garajımızda öyle çıktı. Tekrardan bu işe öyle başlattı yani bizi. Bu arada hiç lastik patlaması da denk gelmiyor. Normalde servis yakınlarına böyle denk gelir, lastik patlardı. Hiç lastik patlaması da denk gelmiyor artık. Bu arada araçlar 120'yi geçmiyor. Bunu yorumlarda çok yazan arkadaşlarımız olmuş. Buradan yapımcılara seslenelim. Araçlar lütfen 120'yi geçsin. İnsanlar birazcık böyle gitsin istiyorlar. Bana kalırsa 90 bile iyi de. Ama böyle de yani kesiciye giriyor. Bu da ayrı bir olay. Ya bu yeni gelen araçlar geçmiyor. Eskilerde ben böyle bir şey görmemiştim ama hiç bununla ilgili şikayet de görmemiştim ama adamın üstüne çıkacak ve beni durduracak.
Normalde geçmezler böyle. Normalde geçmez. Dörtlü yakar. Yanımda adam var der, geçmez. Verdi sinyal, direkt adamın üstüne kırdı. Ne diyeyim yani? Sağdaki adama da selektör. Şimdi lokomotifi buraya takmadan dönmemiz lazım. Şöyle birazcık geniş alıp. Dorse kontrolüyle de döndürebilirim ama çok zor oluyor. Yani normal şirket girişlerinde çıkışlarında dorse kontrolüyle oluyor da bu tarz ilerlemeli yerlerde dorse kontrolüyle çok zor oluyor dönüşler. Çünkü hafif bir şey yok. Kademe kademe yapıldığı için birinci kademesi bile fazla mail veriyor. Açı veriyor. Oğlum dur, sağ salim bitirelim bak, tekrar mavi ekran verdirme bana. Zaten az kaldı. Sakin bitirelim. Az daha yavaşlayın abi. Biraz daha yavaşlayın. Daha ne kadar yavaşlayacaksınız acaba? Dorseyle oynuyorum. Hop. Fazla kaçtı. Bak bu birinci kademesi. Birinci kademede bile ne kadar mail veriyor. Açı veriyor. O yüzden birazcık riskli. Sola dönün. Asıl şimdi o maili, kademeyi burada vermek gerekiyor da. Hop. Çevir. Şimdi Sola ortala. dönün. Tamam. Oldu. Şimdi şöyle 360 kameraya geçelim. Şimdi buradan dönüşte bunu kullanacağız. Hop. Bak araç girdi araya ya. Ama şuraya denk getirmem lazımdı benim ya, dur. Şöyle yapacağım mecbur. Şu yeşile girmem lazım ki benim. Neyse ben bir içeri gireyim. Varış noktasına ulaştınız. Tamam. Oldu. Neresi? Şurası. Girersen o kadar içime öyle olur. Hop bak nasıl döndürdüm dorseyi. Şöyle düzleyelim şunu.
Gel geri abi. Tamamdır. Bir kırmızı ışık cezası yedik ama. Yapacak bir şey yok. O kadar durdum ama yine de yedik yani o cezayı. Evet arkadaşlar, bugün neyle başladık neyle bitirdik? Rüzgar gülü kanadıyla başlayıp lokomotifle bitirdik işi. Yapacak bir şey yok yani. Var, Nox Player'da bir sıkıntı var. Windows'a bir mavi ekran verdiriyor yani. Bir bakarım, güncellemelerini kontrol ederim yani. Yapacak bir şey yok. Evet, izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğen butonuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.